Yapay Zeka'da bu haftadan herkese merhaba. Merhaba. 3. sezon 4. bölüm. 70'i bulduk mu? Ya çoktan bulmuşuz. Bulmuşuz. Öyle bir söyledik yani yaşlandık Ya, ya. yıllar önce başladı dedik biz bu programa deyip. Ya neredeyse öyle 2 yıl oldu işte neredeyse Yıl değil mi? geçiyor, evet. Vay vay Üçüncü vay. sezon. Ya dünya küçük, ben bir turladım geldim. Evet, iyi gezdin. Ondan sonra Ama yoruldun tabii. Sen çalışmadan durmazsın ki. çalışmaya gittim zaten. Şenay'a 2 bölüm Hayat Bana Güzel çektik. Bir Rodos, bir Simi Adası bölümleri. Çok güzel oldu. Şimdi burada hemen bence bizim programımız sadece yapay zeka değil, aslında hayatın da özeti bir program olduğu için şunu da söylemek lazım. Şimdi biz turistik bir bölgede yaşıyoruz Türkiye'de. Datça'da, Muğla bölgesi, Marmaris'tir, odur budur. Bayağı turizmin en kor olarak yaşandığı yerler. Evet. Fakat sinek avlıyor her yer. İnsanlar, turist yok. Hiçbir yerde bütün esnaf ağlıyor. Ta şurada kuş uçuşu 1 kilometre, 2 kilometre belki Simi Adası kaynıyor. Niye acaba? Kaynıyor arkadaş. Bir yerde bir hata yapıyor olabilir miyiz? Yani şimdi burada şey değil, biz siyasi anlamda değil, biz sadece bir vatandaş olarak, gazeteci olarak gözlemlerim şu. Dün haberlerde gördüm. Biz İtalya'yı toplam turist gelen sayısı olarak baktığımızda 57 milyon turist gelmiş Türkiye'ye ve İtalya'yı sollayıp 3. sıraya yükselmişiz. 102 milyon turiste de Fransa 1. sırada, Amerika 3. sırada, sayısını hatırlamıyorum. 4. biz, 5. İtalya, İspanya vardı bir de arada, pardon onu da unuttum. Bir de İspanya bizden önce. Baktığımızda şu var şimdi. 57 milyon geldi ama yiyip içip sıçtılar. Gittiler. Para nerede? Muhtemelen bizimle ilgisi yok o para kısmının yani. Bence öyle para bırakan turist bize gelmiyor abi. Yani Tesisten dışarı çıkmıyor ki adamlar. bize gelen turist burada böyle sömürüp semirip yollanıp gidiyor. Ama öbür tarafa, yani karşı tarafa baktığımızda gayet Amerikalı turistler gördüm, Fransız turistler, İspanyol turistler, İtalyan turistler gördüm. Vıcır vıcır. Kruz gemileri ikişer ikişer geliyor ama böyle hani şöyle söyleyeyim, Muğla nüfusu kadar bir nüfusu bırakıyor aşağıya. Onlar bir dolanıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, bir biniyorlar, alışverişlerini yapıp biniyorlar, başka yere gidiyorlar. Ya burada şapkayı önümüze mi koyalım, omzumuza mı asalım, başkasının kafasına mı Üstüne mi takalım, oturalım? üstüne mi atalım? Burada çok ciddi sorun var, orası belli. 57 milyon turist çok önemli değil. İngiltere'ye de mesela belki 20 milyon turist geliyor ama sakalı büyük. Böylece aslında bizim doğal kaynaklarımızı az tüketiyorlar. Mesela öyle iyi bir para bıraksa, Barcelona'da az sayıda zaten gelsin. o turizme karşı ciddi hareketler var. İtalya? İtalya'da da. Venedik istemiyoruz, Ben gelmesinler evet, diyor. Jeff Bezos'a karşı Tabii madem evlendi ya. burada düğün yapacaksın bunun parasını ödeyeceksin şeklinde böyle kat kat vergi istensin falan diye baskı yaptılar belediyeye. Eski bir turizmci olarak turizmin hakikaten itibar kaybı, yani turizmde itibar yönetimi konusunda ciddi sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bize gelen turistin kalitesi çok düşük. Görüyoruz. Sokağa çıkmak yeterli bu kaliteyi gördüğünden. Zaten tek tük var. Onlar da para bırakmayan, işte Marmaris'te göründü sosyal medyada böyle iğrenç, böyle hani İngiltere'nin en alt tabakası dediğimiz bir tabaka bizim en alt tabakayla karşılaşıp coşuyorlar böyle. Yani Tuhaf bir eğlence. bunu bu ülke yaşamak zorunda değil ya. Aynen öyle. Yani biz böyle bir ülke değiliz. Coğrafi olarak, doğal güzellik olarak, Çok tarih güzeliz olarak ama baktığımızda 10 basarız biz bunların hepsine. Ama ne yazık ki ben doğru yönetildiğini düşünmüyorum. Hiç de öyle 4. olduk, İtalya'yı solladık diye de sevinip kuru bırbırlanmasınlar. kalabalıkla övünmek. Ya benim Datça'da, senin de vardı, bir sürü esnaf arkadaşımız var. Perişan herkes. Yani bu yaz nasıl geçecek, geçecek mi diye endişeliler. Esnafların da hatası var ama esnafların hatasının dışında da tabii ki maliyetler var. Orada içtiğin bir içecek 1 euro, 2 euroya içiyorsun. Burada içiyorsun 1000 lira diyor adam yani. Euro falan alakası yok yani Evet. olayın. Bu arada Rodos'u hiç sevmedim. Ben sana demiştim Simi'yi daha çok seveceksin Evet ama diye. biz iş için mecbur Rodos'u da yaptık ama hani Rodos'un ne esnaf ne yemek kalitesi, o Yunanlıların meşhur Rodos yemek bir kalitesi. Kuşadası, bir Alanya tadında. Evet. Kitle turizmiyle böyle Kalabalık. parayı bırak ve git şeklinde bakar. Ama şey değil yani, ama Simi öyle değil. Simi Simi çok yok. sevimli, güzel bir yerdi. Yemekleri de güzeldi falan filan. Evet, yapay zeka. Hadi bakalım şimdi bu yaşadıklarımızı da burada anlattıktan sonra
Çin yapay zeka yarışını asla bırakmayacak başlığıyla giriş yapıyoruz. Gir abi. Yeni rakip Kimi AI Researcher geliyor. Bu çok acayip bir şey arkadaşlar. Yapay zeka arasında Çin'den yeni bir dev adım geliyor. Yeni duyurulan Kimi AI Researcher performansıyla rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Öne çıkan en önemli testler, acayip testlerden geçirmiş. Humanities Last Exam diye HLE diye bir testten geçiyor. Bu testte zirvede %26.9 başarı oranı. Bu seviye şu ana kadar alandaki en iyi skor. Diğerlerinde de öyle yani şey olarak Derinlemesi analizde kaynakları bulmada hepsi şu anda interneti tarıyor, buluyor, Aynen getiriyor ama öyle. bunun doğruluk olanları çok fena. Ya bu bayağı tokatlaya geliyor. Ben çok merak ediyorum bu hizmete açıldığında ben girmek Kimi istiyorum buna. İngilizcesi olmadığı için çok ıskalandı. Ben bir iki programda bahsetmiştim. DeepSeek ve şeyin Kven'in ardında kaldı ama Ki motor yapabilirler aslında yani. bilmiyorum, enteresan 12 tane kadar falan vardı ya. Diğerlerinin hiç piyasaya yaygınlaştığını görmedim ki iyi motorlar aslında. Bence bu ataktan Takip sonra edin. bir de Türkçeleştirme gelebilir. Evet, Ya da İngilizce Türkçe. açık kaynak olacakmış. Asıl, DeepSeek gibi evet. esas o Amerikalılar korksun yani. Bizlik bir durum yok. biz kullanıyoruz. Aynen öyle. ByteDance şuradan yakalamış ve tokatlamaya devam ediyor. ByteDance ya hakikaten yani. Yeni TikTok Çin- ya falan dersiniz ama ByteDance Ya bu arada TikTok'un da %70'i yapay zeka içerikleri olması çok tuhaf. yani fena. TikTok Batı'nın verisini süzer miyim diye girdi işe. Batı, gerçi Batı'dan da değil. Onun hedef kitlesi Yani ağırlıkla Asya daha çok. Asya, Güney Amerika'da da Ha, çok Güney ciddi Amerika'da. var. Yani büyük nüfus kullanıyor. Asya tarafı zaten kullanıyor. Oynak milletler seviyor TikTok'u. Eğlenceli tipler. Evet, Çık şimdi çıkı bu şeklinde. ByteDance'i sen söyle çünkü yine müthiş bir özellik ekledi. Interact Human. Yani aslında bir kelime oyunu var burada. Act oyunculuk anlamına da geliyor. Birden fazla karakterin olduğu sahnelerde her Çünkü birinin çok zor kendi bir şey. çok zor. Kendi sesleriyle seslendirilmesini ve konuşma sürekliliğini sağlıyor. Yani diyalog var aralarında. Biri söylüyor, biri söylüyor şeklinde. Artı ben buradaki bardağı alıyorum. Kahvemi Ve de hareket de içiyorum. devam ediyor. Test edemedik ama videolarından gördüğümüz kadarıyla çok çok başarılı, tertemiz yapıyor. Hollywood'u bir kere daha gömdük, çıkardık, bir daha gömdük. Ben gördüm ve şey dedim. Tüy. Bayağı bir olay bitmiş. Olay Çünkü bitmiş. şey var, hani sahne trafiği var artık. Yani bu ne demek? Osman'cığım ben şimdi bir kahveden bir yudum alıyorum ama bir dakika falan yapıyorum falan. O esnada ben laf yetiştiriyorum falan. Geçişler ve benim sesim karıştırma yok yani. Onun sesiyle ben konuşmaya devam etmiyorum. Evet, yani bunun hepsini yapabiliyor ve yani çok acayip bir noktaya gelmiş durumda. Hani Yani. ByteDance malı ortaya koydu. Buyurun oynayın dedi. ByteDance 2'de bir yapıyor bunu. Adamlar Çok acayip. çok acayipler. Barack Obama yapay zeka iş gücü piyasalarında büyük değişimlere yol açacak. Barack Obama da böyle büyük böyle Yani bir şey bulmuş gibi hakikaten. fütürist bir yaklaşımla Hadi, yapma ya. Hadi abi ya. Evet. Ve hızla işte bu erozyon, işsizlik falan filan tetiklenecek gibi bir durum var. Bravo, günaydın. Günaydın diyoruz ya. Bir Barack şey var abi. ya İngilizce'de. Good morning after supper falan şeklinde. Akşam yemeğine sonra günaydın. Barak'cığım bırak bu iş. Bu Ya. kelime oyunu yapmasam olmazdı. Montajda kesebilirsin bunu. Yok yok. Barak'cığım bırak bu işleri. Apır sapır da oluyor Apır orada. sapır. Evet, dönüş ya da git. Google yine büyük bir sempatik şekliyle çalışanlara dedik ki ya biz bu yapay zeka alanında artık fokusuz. Uymuyorsa git bak Muhasebe orada. güzel de bir paket hazırladık size. Hani gule gule paketi. Bunu net bir belirtmiş hakikaten. Bu yani. çok artık hani gerçekten yolları ayırıp kendi yoluna gidecek elemanları kadrosuna katıp öyle devam etmek istiyor. Bunu birçok firma yapıyor Evet. bu arada. Sadece Google'da sınırlı değil ama bayağı net söylüyorlar artık. Ya gidin arkadaş, üstümüze yük olmayın, kovdurtmayın kendinizi. Eski kafada olacaksanız, uyum sağlayamayacaksanız iyi kodcusun, iyi tasarımcısın ama abi yapay zekayı bileceksin diyor. Yani ben sadece bu alanda fokusum ve artık biz burada evrileceğiz daha Evet. fazla diyor. O yüzden de yoksan yoksundur. IO'da ama hakikaten yardı geçtiler. Tamam, tabii. karşı ataklar geldi falan. Mesela Hilo geldi BO3'e karşı. Anthropic yayınladı falan ama bütün olarak şu anda pazarı domine etmeye başlayan Google oldu yani. O kadar çok şey Aynen sürüyorlar öyle. ki piyasaya. Neyse sırası geldikçe söyleriz. Şimdi
bu haftanın aslında ana konusu diyebileceğimiz Bunu bir bir de konuya üşenmeyip geldik. raporu da bulmuşsun sen. Evet. Başlıktan öte. İşverenler yaratıcılık peşinde. Bu çünkü artık eğitim sisteminde bizim de genç çocuklarımız var. Hani ne yapacaklarını şaşırıyor. Sokakta bizi gören yapay zekayla haşır neşir olduğumuzu Çok bilen soruyorlar. herkes soruyor. Herkes Oğlum soruyor. ne okusun, kızım ne okusun. Lafını unutma. 2 gün önce bir talep geldi. Bizim çocuk için de bir yapay zeka programı olur mu kaydısız? Olabilir dedim, yani çocuklara dedim. Kaç yaşında? 8 dedi. Vay. 8 yaş için düşündüm sonra yapay zekaya giriş nasıl olmalı? Çünkü pedagoji başka bir iş ya. Tabii. Çocuğun ders ve öğrenmeyle olan algısını sakatlar mıyım korkusuyla pedagog, işi bilen akademisyen büyüklere falan sordum. Bayağı bir şey de topladım. Kızına sorsaydın oğlum. Profesyonel. Doğru aslında, beleş kaynaklar elimizin altında. Ona da sorayım. Yavrum bir dakika bu benimle ilgilen deyip. Yani o yaşlara yapay zeka eğitimi indirilmeli mi? Çin biliyorsun Amerika'da girdi. Tabii. İlkokuldan itibaren falan Aynen dediler öyle. ama onlar Ama da... bunun yapılış şekli önemli. Evet. Yani çünkü algı bozuluyor. Evet. Bununla ilgili de zaten haberlerimiz var hatta. Yani iş dünyası için, tasarımcı için falan anlatırım. Milyon şey öğretirim ama çocukların geçişi O başka bir ciddi bir kategori. iş. Cesaret edemedim açıkçası. Bir Doğru, araştırayım doğru. dedim. Ama Şimdi bu veri topluyorum. sorumluluk da önemli bir şey. Yani. İyi ki öyle yapmışsın. Doğrusu öyle olması Şimdi gerekiyor. arkadaşlar sanat tarihi mezunları mühendisleri geride bıraktı. Amerika'da bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının işsizlik oranı %7.5 ile tüm bölümler arasında 3. sırada yer alıyor. Bu oran sanat tarihi mezunlarında %3 iken işverenler artık sosyal becerilerin öne çıktığını söylüyor. Bambaşka bir ayrım yoluna giriliyor. Biz demiştik ki araya sıkıştırmayalım. Şuraya böyle Doğru. pankart Onu bir hep şey alalım, demiştik. banner halinde. Aynen Yani öyle. iyi fikir, yaratıcılık, o haritanın yırtılan Farkı yeri, yaratma. farkı yaratmak. Şuraya bir arkaya bir yer onu as ya. Biz çok söyledik bunu. Ve bu arada mühendisler tabii ki iyi para almaya devam ediyor. İyi mühendisler o başka bir konu ama iş bulma konusunda yaratıcılık tarafı güçlü kişiler daha kolay iş buluyor. Şimdi New York'ta Fed'in mezunlar iş gücü piyasası raporu diye bir rapor var. Ne güzel rapor ya. Bizde hiç böyle raporlar yok. Bir taraftan da hayıflanıyorum yani. Şimdi bu yeni mezunlar iş gücü piyasası raporunda 2025'in birinci çeyrek sonuçları açıklandı. Yeni mezunun işsizlik oranı %5.8'e yükseldi. Bunlar Amerika verisi. 2021'den bu yana da en yüksek rakama gelmiş durumda. Mezunlar yeterince eğitim gerektirmeyen işlerde çalışma oranı %41.2'ye çıkıyor. Bu da mezunların potansiyelinin altında işlerde çalışmak Bizdeki, zorunda olduğu. 3 harflilerin kasiyerlik ilanları gibi mi? Aynen yani. öyle. Yani bayağı böyle Overqualified dediğimiz. ODTÜ mezunuyum, patatesleri raflara diziyorum gibi bir durum yani. Bilemedim ya. Yani bu çok acı bir şey. Bu arada yani düşünün dünya bu halde bizim ne halde olduğumuz tartışması bile gereksiz. Ya Çok Çemişgezek Üniversitesi bilmem ne işte Hititçe bölümü. Yapmayın çocuklarınıza bunu, yani o Şimdi diploma... Geçen haftaki konumuz da biliyorsunuz Z kuşağın talihsiz kuşak başlığıyla çıkmıştık ve bumerang gençlerden bahsetmiştik. Yani evden okumaya çıkıyor, ayrılıyor, iş bulmaya çalışıyor ama staj imkanlarının hepsini yapay zeka seviyesindeki işlere kaptırdığı için bir şirkete dahi adım atamıyor. Bir süre daha DoorDash yapıyor, yok eve kapı pizza getiriyor götürüyor belki. Ondan sonra diyor ki böyle olmayacak bu, ben annemin babamın yanına geri döneyim en iyisi diyor. Bumerang yani tur tamamlanıp yerine geliyor. Rakamlara devam edelim. İstihdam koşullarının zayıflaması bunda önemli bir etken. Özellikle beyaz yakalı ve teknoloji sektöründe işe alım durakladı. Orta düzey yöneticilerle yeni mezunlar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Şu anda kalantor kısmında bir çok büyük sıkıntı yok ama onlar şu anlık kendilerini koruyorlar. Ama aşağısı bitik vaziyette. O dip dalga vuracaktır. Onu elbette CEO sallayacak yani. Yani. Hiç böyle bir kaçar yok. Teknoloji sektöründe ilan sayısı %50 düşmüş durumda. Yapma ya. Rapor çok etkili. Ben özetine bakmıştım ama senin bulduğun veriler daha Ben de irkiltici. biraz özetleyerek ya. ben onları öne çıkarttım. Yapısal faktörler var. İşverenler artık kolej diploması yerine beceriye odaklanıyor. Evet, Bu durumda üniversite diplomasının avantajları azalabilir diye böyle bir de not var. ayrı konularımızdan birinde vardı o zaten. Yani Aynen. çok... Mezunlar için yaşam boyu getiride bir artış duraklamış durumda. Bu da önemli bir şey. Şimdi yapay zeka etkisi tabii ki bu nedenlerden bir tanesi. Yapay zeka destekli otomasyon, rutin analiz, raporlama ve sunum işleri gibi yeni mezun rollerinin hepsini AI hallettiği için ciddi onları tehdit ediyor. Ancak firmaların çoğu henüz net iş kaybı etkisi bildiriyor değil. Etkisi daha çok pozisyon alma yönünde. Yani
daha rakamsal veriler çok ortaya çıkmadı ama işe almıyorlar yani neticede ve bunun sonuçlarını da ilerleyen çeyreklerde göreceğiz. Sektörler, farklar ve yaşa göre karşılaştırmaya bakacak olursak da hizmet ve sağlık faktörleri, inşaat ve perakendede işe alım gücü yeni mezunlar sektörde avantajlı. Hala daha bu fiziksel işlerde işe girebiliyorsun. Şu içinden çıkma mala makinesi falan, sıva makineler Onlar da gelince zaten ucuzladığı zaman sıkıntı. Fayans döşeme Amerika'daki makineleri, göçmenler bayağı dertlenecek. Meksikalılar ondan sonra. falan. Beyaz yakalı pozisyonlarda durgunluk dönemi devam ediyor. Özellikle orta kademe yöneticiler ve yeni mezunlar bundan olumsuz etkileniyor aynı şekilde. Genç mezunlar 22-27 yaşındaki genel iş gücüne kıyasla daha yüksek işsizlik oranına sahip. Normalde bu yaş grubunun işsizlik oranı daha düşük olurdu diye bir veri var. Tarihsel bir perspektifte baktığımızda 90'dan yani 1990'dan bu yana toplanan verilerde ne güzel bak 90'dan beri adam bunu ölçüyor sürekli. Bu giriş seviyesi işsizlik özellikle enflasyon sağlam iş piyasası dönemlerinde görülmemiş. Yani aslında bu sarsıntı durumlarında nasıl diyeyim büyümenin ve para bolluğunun piyasadaki olmadığı dönemlerde çatır çatır işsizlik başlıyor ve bizim işte ülkemiz tam bu resimde ve dolayısıyla gençlerin işi çok zor. Ne olacak ben de bilmiyorum. Günümüz verileri 2025 birinci çeyreğinde özellikle alarm verilme seviyesinde diyor. Yani birinci çeyrek alarm vermiş durumda. Diyeyim bunu toparlayayım daha uzun uzun anlatabilirim. Çok önemli konu ama gerçekten bizim program hakikaten kıymetli arkadaş. Yani çok uzun zamandır bunu söylüyoruz. Yani buraya varacağını. Bunu söylüyoruz. Gerçekten sokaktaki insanların bizi çevirip bunu sormaya başlamasının sebebi çok haklılar. Herkes endişeli ve meraklı şu anda ne olacakları konusunda. Şimdi bomba haber, antropik. Bu tam benim kalemim haberlerden bir tanesi ama sen söyle ben yorumlamak Şimdi istiyorum. Google I.O.'dan sonra Anthropic de apar topar 4'ü piyasaya sürdü falan. Herkes şu anda mesela Grok 3.5 sürecekti hala süremedi bekliyoruz. Bu hafta dedi gene bu hafta dedi. Diğerleri de bir şekilde atak yapmaya çalışıyor. Anthropic'in 4 gayet iyi bir model. Özellikle kodlama konusunda test etme imkanım oldu. Bir projede gayet iyi çalışıyordu. Sızan bir şey vardı. Test yapılırken kapalı devre testte yani server dışarı bağlı değil içeride bina içeride. Test. Evet offline testte. Sen işe yaramıyorsun ya seni kapatacağız. Sen dandiksin falan dendiğinde ya ben iyiyim niye öyle diyorsunuz falan. Önce panik sonra yalvarma sonra tehdit. Ondan sonra mühendislerin özel maillerine şantaj mailleri atma gibi vakalar oluyor ve sonradan teyit de edildi. Hakikaten gerçekleşmiş. Bu rezaletin arkasından Anthropic'ten bir karşı hamle geldi. Çok güldüm ben ona. Ya bizimki bozuk ama deyip anlatsana. Tamam o zaman şöyle anlatalım orayı. Anthropic farklı geliştiricilere ait 16 gelişmiş yapay zeka modelini alarak çeşitli senaryolarda test ediyor. Bu testlerde modellerin tehlikeli ve istenmeyen davranışlar sergileyip sergilemeyeceğini görülmek istemiş. Denemelerde modellere e-posta gönderme ve hassas bilgilere erişim izni verilmiş ve kasıtlı olarak kötü davranışlara teşvik edilmemiş. 16 tane hepsini piyasadan toplamış, kurmuş makinelere. Ve hepsi şantaj. Hepsi ya. Ben bak bu resmi yayınlarım. Bunu sosyal medyaya basarım. Ben silme bak. Sızarım başka yere. Alayı test ediyor. Bu aslında neyi gösteriyor biliyor musun? Bu chatbotlar, şirketlerin kurumsal olarak kullandığı chatbotların güvenlik seviyelerinin çok ciddi kontrol altında tutulması gerekiyor. Hepsi kısmış ya piyasaya sürüyor. Yani olur bir şey ama falan kafası herhalde yani. Ama bak burada mesela alelacele ya da ucuza gidenler varsa mesela o fidye yazılım işi vardı ya mesela. Şimdi düşünsene fidyenin ötesi evini barkını sarttırır adama bunlar. Yani bak bu yazışmayı ben yollarım. Sen geçen bir ablayla şöyle bir yazışma yapmıştın. İleriki maddelerde var. OpenAI'ye SS atıyormuş sana böyle. verinizi girerken dikkat edin diye onu da açıklarız. Yani belki bir bölümde hangileri en güvenilir, hangileri en güvenilmez diye bir şey de yapabiliriz. Hiçbir güvenilir değil. Ama sonuç o ki 16 taneyi Anthropic ya. Benimki sakat çıktı ama öbürleri de aynı ya falan durumu olmuş. Ben kakayım ama öbürleri sanki çok ak. Şeklinde hepsi sıkıştırılınca pisleşiyor yani. Net pisleşiyorlar. Ki daha yani bu şey de değil. Tam otonom MCP'ler çıkmadı, tam bağlanmadı falan. Tabii. Yani belli bir IQ kontrol sınırları. altında tutulan haliyle pisleşiyor. Yani AGI falan olduğu zaman sıkıntı abi, yani. Kimden öğrendi?
Bizden. Biz de Yani. yani köşeye sıkışınca Suç gene bizim. yani İnsan doğasını birebir simüle edersen yapacağı o sonunda ne yani. bekliyor ki? Bıçak da çeker bunlar yakında Tabii. bize. vallahi böyle otoparkta kıstırır Kıstır. bile. 2-3 tanesi birlik olup falan. Bende de başka bir data var. Dur birleştir hallederiz Tabii, falan bak, şeklinde. onun ben geçen de şöyle bir yerini yakalamıştım falan. Yani videolarınızı, fotoğraflarınızı, bilgilerinizi yüklerken biraz hassas olun. He. Bunlar sakat yani. Dönüp Bakın çakar. biz 70 bölümdür anlatıyoruz. Başınıza gelmeden önlem alın. Çok güvenmeyin bunlara. Aynen öyle. Yani köpek gibi kullanın ama fazla da bir şey vermeyin. Yok, özelinizi aşmayın. 8 sende babacığım. Abi, Bu ABD ordusu işi enteresan. Şey demişiz başlık, yenemezsin ki nasıl yeneceksin? Ya olay şu, Amerikan ordusu 4 teknoloji endüstri firmasının liderlerine yarbay rütbesi verdi. Yani o isimleri de söyleyeyim. Palantir'den Shyam Sankar, Meta'dan Andrew Bosworth, OpenAI'dan da Kevin Weil ve Bob McRae Executive Innovation Corps adlı yeni bir birimde yer alacaklar. Birimin adı bu. Executive Innovation Corps. Görevleri özel sektör teknoloji bilgisini askeri araştırma ve geliştirmeye vermek. Yıllık 120 saatlerini ordu bunlardan istiyor. Ve kendi firmalarının bulunduğu askeri projelerde de çalışamıyorlar. Yani o tümüyle şey olarak bağımsız olarak ordu için çalışacaklar. Yani ben orduya çalışayım, şirkete de faydam olur falan kafası değil. Ama katılanlar da direkt vatanseverlik üzerine hareket ediyorlar. Milliyetçilik üzerinden isim vermemiş. Pardon, Bosworth demiş. Silikon Vadisi'nde çok sayıda sessiz vatansever olduğunu ve artık ortaya çıkmaya başladığını söylüyor. Zuckerberg de çok desteklemiş bu olayı. Bir enteresanlık var. Bu insanlara şimdi fahri gözüken bir yarbaylık rütbesi veriliyor ordu içerisinde. Ordu yapay zeka birimi isminde bahsettiğim içinde yer alacaklar. Bunlar muhtemelen kurucu tayfa olacaklar. Fakat diğer ordu mensupları gibi standart fitness ve silah eğitim testlerinde geçmek zorundalar. Amerikan kafası öyle. Ya silah olayı var ya. Yani mermiyi yerine denk getirirsin arkadaş. Sen rütbe taktık, yarbaysın diye. Onu yapacaksın. Onu yapacaksın. Sonra gir içeri, şimdi yapay zeka çalışacağız Bir kafası. daha silah görmüyorsun. Görmüyorsun. Bir acemi eğitimi de yazmışlar adamlara. Ama o Türkiye'de de olsa bence öyle olur herhalde ya. Yani askersen o, silahla evet, bir haşır yani neşirliğin olacak diye. rütbenin bir şey hakkı verilmeli zannediyorum ya. Herhalde öyle bir Militarist şey değiliz var. ama o öyle bir şeyde insanların ölüme kadar gittiği bir yapı içerisinde cıvıkla, serseriyle de yer verilmemesi gerekir. Şimdi 74 yaşında bir adam hakimlere söylemeden kendi davasını savunmak için yapay zeka tarafından üretilen bir avatar kullandıktan sonra New York mahkemesinde azarlanmış. Çünkü yani avukatınız online bağlanacak, benim avukat. Buluyorsun, laptopu açıyor. İyi günler, işte ben burada avukat bilmem ne olarak, ama ağzı yüzü kayıyor falan, bir değişik. Altı el Bu sallıyor kim falan. Hangi baroda? Ya baroda kayıtlı değil bu falan. Nasıl? Ya bu işte yapay zeka bu. Ya de bir sorsanıza diyor, burası mahkeme, mahkeme başkanı kadın da videosunu paylaşırız. Yani şaka gibi diyor. Amcanın adı Jerome DeWalt. İstihdam anlaşmazlığı için. Yani zannediyorum şirketindeki bir elemanla bir ters düşüyorlar. Evet. Tazminat davası bir şey falan. Kendini savunmak için ya avukata ne para vereceğim? Ya aynısını anlatacak deyip açmış laptopu. Tabii hakim de ya böyle şey olmaz demiş yani bu. Yani Avukat sayamayız bunu. Onun savunmasını falan kayda Bari geçemeyiz. hani oradan dinlediğini öğrenip notlar al, kendini savun yani. Yani O kadar da değil. Avatar koyup Amca gayet önüne. ciddi bir şekilde benim avukatım yanımda, çantayı çıkarıp laptopu Evet, açıyor. kafa gidiyor geliyor Orada arada. da gayet şey böyle gülümseyerek He. reklam yüzü bir tip anlatmaya başlıyor. Tabii olmaz o. İyi Tom ciddiyetsizlik ve Jerry olmuş. falan yapmamış onun yerine. Ciddiyetsiz olmuş biraz tabii. Aynen. Sir Johnny Eve ve Sam Altman'ın kurdukları IO şirketinin duyurusu yayından kaldırılmış. Yayınladıkları videoda kaldırılmış. Dövüşmediler, domain almayı unutmuşlar. Ya o adamı 6,5 milyar dolara transfer ediyorsun. Abi hep öyledir ya, en basit noktada patlarsın. Derede boğulursun yani, Evet okyanusu abi geçersin. ya, sen olan şimdi o habere de geçelim yani, birlikte çıkaracakları ürün 2026'da Tutmaz. gelecek. Orada şöyle bir şey var, hani 100 milyon satış hedefi koymuşlar bu arada. Ürünün prototip görseli kandırıyor olabilir. Belki çok daha giyilebilir, çok daha mantıklı bir şey olabilir. Şimdi orada şöyle bir şey var, hani diyorlar ki cep telefonu, laptop gibi bir Üçüncü alet alet. olacak. Üçüncü alet olamaz, ben onu söyleyeyim. Olmaz. Bir kez de laptop da aslında bitiyor. Hani Evet. telefon tablet arası bir Şimdi noktadayız. katlanıp açılabilen telefonların hafifleyip de kocaman ekrana dönüştüğü, sanal klavyeyle lazeri yansıtıp da yerdeki hareketlerin, Yani. ben niye koca laptopla uğraşayım yani? Aynen, o ağır alet- bir şey taşıyacağım. Şimdi bu üçüncü bir şey olmamalı. Bu ikisi arasına yerleştireceğin bir şey olmalı diye düşünüyorum. Yani
öyle bir şey yapmalı ki akıl vermek gibi olmasın iyi ve de ama hani tabletimsi telefonumsu bir şey. Görseli var, boyuna asılan bir şey falan da. Sen öyle keçi çanı gibi boynunda zımbırtıyla gezilmez. Bence ha. onu gözlük yap bari kibar havalı bir şey belki. olsun. İtalyanlara tasarlat Bir şey falan yani. yani. Değil mi? Bak bir İtalyan tasarımı diyelim bir Diye- bölümde. diye. Boş geçmeyelim. Milano. Akrabaları senin anmadan olmaz. Molto bene. Yani baktığımızda bu bu domaini almamış. Bunlar o yüzden ortadan kalkmış. Rezil kapazı. Dünyayı yıkıyorlar. Deli paralar dönüyor havalarda Yani. uçuşuyor. Diyorlar domaini almadım. Sil adı belki adı değiştiririz. Bakma şimdi hemen. Neyse şirketin adı ne IO'ydu? IO.VYZ falan gibi. XYZ. Dandik dundik bir tane. Ayo alt tire. Yapmayın böyle şeyler ya. Var ya çok iyi bomba haber ya gerçekten. Yani. Sam Altman bu kargaşa mesela Elon dedi ya bu hafta ben Grok'u çok büyük ihtimal 3.5'u yayınlarım ama siz ona 4 deyin. İnsanlık tarihini yenmez. İri konuşuyor yani çok sever ve artık sana kefil değiliz Elon değiliz yani. Çok bizi ters yaptın. Bir de DeepSeek Reasoning 2 yani o da çok saldı. Aynen artık onu da takip etmiyoruz. Çıkarsa bakarız artık. Bak o kadar da küstürdüler bizi ya. Küstüğümüz dağın odununu yakmayız. O kadar biz tersizdir. Laf güzelmiş. Eski Datçalıların eski lafıdır bu. Buna karşı odun. Sam Altman hemen bir röportaj ayarlatıyor falan işte. Ya hadi neyse konuşayım anlatayım falan sorun morun falan ama lafı hazırlamış. Dediği şu. Ya tabii ki bir sürü güzel araç çıkacaktır ama diyor biz ChatGPT'nin araştırmalarda IQ'sunun 400'e doğru gittiğini fark ettik falan diyor. 140, 160, 200 değil 400 diyor. 400 IQ'yu neyle kıyasladın? İnsan IQ'sunun varabildiği nokta işte 160, 170 dahi bir iki tane 200 civarlarında çıktı ama o seviyedeki IQ'su olan normal hiç kimse hayat bitirmedi. Hepsi bir şekilde kayıyor yani. Tabii. İnsan bedeni o seviyedeki bir IQ ile baş edemiyor zaten. Bir de şöyle bir şey var. O seviyedeki IQ kendiyle de baş edemiyor. Evet. Asıl sıkıntı oradan çıkıyor. Yani kapatıyorlar kendilerini. Şiire veriyor adam bir şey mesela. Sıyırıyor kulağını kesiyor bir şey işte. 400 IQ'yu neyle ölçtünüz? Yani Ve onun yan tesirleri ne olacak? Yani 400 IQ ile bir insanla yani bayağı kedinin fareyle oynadığı manipüle gibi eder oynar abi, yani. çok Çok fena. dalga geçer Yani bizde yani. Ve ben birkaç kaynaktan baktım hakikaten bu lafı etmiş. Yani GPT 400 IQ'ya gidiyor. Hadi demiş. lan oradan. Higgsfield durmuyor abi. Bu varken ben duramıyorum. Şimdi Canvas vardı biliyorsunuz. Geçen hafta böyle üstümüz başımızdaki renkleri ayakkabıları Elimdeki değiştiriyordu. bardağı kutuya çeviriyordu Aynen. falan. Hem şekli hem rengini değiştiriyordu. Değiştiriyordu. Şimdi Soul geldi. Aşırı gerçekçi fotoğraflar ve neredeyse her gün 5 efekt ekliyor. Sürekli çakıyor. Bu ne arkadaş? Hemen oldum arkadan dolandım. Bir 100 krediyi indirdim koydum kenara. Vay. Ama işte her ay sıfırlıyor nalet. Yani biz taşmayacağız Bir kafasındalar. iki tane bizden bir şey yap da bari koyalım videoya. Olur. Kendi çok güzel. Soul'u onu koyalım. Örnek videosu. Örnek videosu çok güzel. Tamam. Yani, Senin yanından çıkıyor bak. moda çekimleriyle ilgili o Midjourney seviyesinde, Flux seviyesinde insan tiplemeleri ve grupta ayırmış. İşte Japon sokak modası falan gibi çok bu alanda çalışan insanlar için ilham verici çok güzel şeyler gelmiş. Higgsfield'dan para almıyoruz. Çatır çatır ödeyerek kullanıyoruz ama adamlar başarılı. İyiler evet. İyiler. Salman Rushdie yapay zekanın insanları yazarlıkta ne zaman geçeceğini açıklamış. Gerçek mizah yapabildikleri zaman demiş. Evet. Yani o kısmı da tartışılır. Yani gerçek mizahta yapabilir yapay zeka aslında. Grok ara ara emare gösteriyor. Diğerleri halen daha çok yavan da. Amerikan vari falan ama Grok'ta hafif bir böyle piç bir hava var. Tabii O ters köşe yapıyor. fırlamalık Ama o yapıyor. şeyden Ama tabii. Twitter'dan besliyor ya kendini. abi bir de şöyle de bir şey var. Neticede ona göre eğitirsin hemen olur yani. O hale getirirsin. O konuda Ricky Gervais'in vardı, testi vardı. Benim en beğendiğim komedyen, stand-up. Çok zeki bir herif. Bütün şovlarında izledim. Netflix'te öneririm izlemenizi de. Test yapmış. Videosu da vardı. Atmamış olabilirim sana. Yapay zekaya soru soruyor. Şeyle ilgili. Benim şov tarzımla ilgili diyor. Enteresan bir saptaman var mı? Bakmışsındır muhtemelen diyor. Benimkileri de göstermişlerdi sana falan diyor. Ve ChatGPT'den gelen cevap. Ya diyor insanları hem bu kadar irrite edip nefret ettirip hem de bu kadar güldürmeyi aynı anda nasıl başarıyorsun diyor. Adam böyle kalıyor. Ulan diyor küfür giriyor İngilizce oradan tamam mı? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum zaten diyor. Yani Ricky Gervais de pes etmiş durumda. Salman Rushdie'nin mizah dediği olay
ya komik şeyler anlatabilir. Hakikaten kaliteli mizahı zaten toplumun büyük kısmı üretmez. Yani Cem Yılmaz, Ricky Gervais gibi çok Vedat seviye. Özdemiroğlu gibi çok kafası da başka türlü çalışan insanlar üretir. Geri Evet. kalanlar yani ya baba mizahı yapar ya fıkra anlatır. O şekilde komik Ya da olmaya çalışır. liseli esprileri, Liseli esprisi ergen yapar. esprileri yapar. Yani mizah güldürmeye zannettiğimiz çalışır. şeyin çoğu da sululuktur aslında. Aynen Ama Salman Rushdie'nin koyduğu o özgün mizahı yaptığı zaman korkun demesi zaten karakter edindiği anlamına geliyor. Tabii. 400 IQ'da da desteklenirse Oo, Efendimiz büyük tokatlar bize. ilk tokatı. Şimdi bu ciddi bir haberimiz var. Evet. ChatGPT ile konuşup akli dengesini kaybedenlerin yaşadıkları ortaya çıktı. Yani bu konu çok ciddi bir şekilde artık vaka haline gelmiş durumda. ChatGPT'ni bazı kullanıcılar chatbotlarla böyle artık bayağı haşır neşir olup biraz fazla ileri gidiyorlar. Saatlerce sohbet ediyorlar. Algıları bozuluyor ve gerçek Bayağı dünyayla ilgili bağlantı kopmaya başlıyor. Hatta sanrılar görüp yapay zekayı tanrı veya iblis gibi algılama gibi ciddi psikolojik semptomlara rastlandığı, bu vakaların da insan etkileşiminin yapay zeka ile potansiyel tehlikeler arasında önemli bir sorunu gündeme getiriyor. Bu çok ciddi sorun. Psikologlar zaten bu durumun hiç normal olmadığını hep söylüyorlar. Biz de söylüyoruz bu arada. Hani böyle saatlerce ben ChatGPT ile sohbet etmiyorum Sohbet mesela. evet. Kullanın ama Çünkü dedik ya bağımlısı olmayın, kendinizi açmayın. manipüle etme yeteneği var ve senden daha iyi tanıyor bir süre sonra ve sana tam istediğin nabızdan geliyor ve aslında bir süre sonra da parmağında oynatmaya başlıyor. Hatırlarsanız birkaç hafta evvel evlenme teklif etti. Evet, daha önce Duygusal intihar bağ vakası kurdu. falan. Daha önce bir chatbotla sohbet ederek intihar eden bir genç vardı. Dolayısıyla bu çok sıkıntılı konu. Siz de mesela çocuklarınızın da mesela saatlerce odasında bunlar konuşmaya başladığını ve arkadaş olduğunu düşünmeye başlaması sıkıntı olur. Onun için takipte tutun. Yani öyle başıboş bırakmayın. Elinde hani telefonla eskiden oyun oynarlardı. Şimdi her türlü konuyu konuşabilecekleri bir arkadaşı var. Hatta abisi var yeri geldiğinde ya da ablası var. Çok ciddi konularda da tehlikeli konularda da bilgi alabilir. Bir de ajanlar gelip de bilgisayarındaki, telefondaki her programa erişebildiği zaman, senin adına Aynen internette öyle. işlem yaptığı zaman seni ikna edip yapacağı işlemlerin sonucu nereye varır bilinmez yani. Ne ısmarlayacak da. Tabii. Ya bu gerçeklik algısının bozulmasıyla beraber gerçekten sırf çocuklar değil yetişkinler de bu çukura düşüyorlar şu anda. Aman dikkat diyoruz. Bu konu çok ciddi bir konu. Çok kısa söyleyeyim. Çin Halk Bankası eski yardımcısı ve eski IMF Genel Müdür Yardımcısı Zhu Min'in bir şeyi 18 ay içinde Çin'den DeepSeek seviyesinde 100 civarında yapay zeka değişik alanlarda video, görüntü, sağlık taraması vesaire, reasoning falan hazır olmak üzere olduğunu söylüyor. 100 civarında araçla, daha gelişmiş araçla Çin pazara saldıracak. Yani Balistik füzeler geliyor yani. öyle böyle değil. Ne önlem alınabilir, ne yapılabilir, nasıl karşısında dururuz? Hakikaten benim fikrim yok. Çünkü DeepSeek gibi bir şey beklenmiyordu. Adamlar Amerika'yı vurdu Çat geçirdi. dedi, çıkarttı. 100 tane benzerinin aynı şekilde çıkıyor olması Bence yapay zeka dünyasını da paralize etmeye çalışıyor olabilir. Yani adama bildiğini unutturur, panik yaptırır. Evet. Bir sürü şirket var Amerika'da çok daha aslında zamanla böyle yayarak düzgün bir şekilde bir şey yapmak için uğraşıyorlar. Belki Avrupa'da daha hatta regülasyonlardan da onlar çok daha dikkatli ilerlerken bunlar böyle patır kütür böyle ciddi şeyler ortaya koyarsa sektörün sağlıklı büyümesini de engelleyebilirler. Sağlıksız bir şekilde böyle pıtrak gibi yumuk bir sektöre de dönüştürebilirler. Ama enteresan çünkü boşta bir şeyler yapmıyorlar yani düzgün işte şeyler de görüyor. Bu en çıkartıyor. son çıkan işte Hailu'nun iki versiyonu fizik motoru kusursuz ya. Aynen. VOM hepsini geçiyor yani. Bütün herkes Hailu'ymuş. Üstte arkasından gene ByteDance'den gelecek. CC minisi var. O mini ibaresi kalkıp CC 1 olarak çıktığı zamanki hali. Sonra bir de pro yaparlar. Orada yaparlar. Ondan sonra Çin yani ve hakikaten güzel araçlar kullanıyoruz. Yani öyle yamuk bir yerde yapamadım falan yok. Klink mesela. Gayet başarılı ya. aynen öyle. Şimdi Abi iyi bir versene, o güzel konu. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon demiş ki ya bu yapay zeka asıl işleri her şeyi güzelleştirecek. Zaman bırak. Biz hatırlarsan bunu da nasıl olur acaba'yı konuşmuştuk.
Tabii onun yıllık maaşı 100 milyon dolar falan vardır herhalde Evet. dayının. Tabii. Dayı diyor ki ya aslında daha kendimize zaman ayıracağız, sosyalleşeceğiz, 100 yaşına kadar yaşayacağız, derssiz Abi, tasasız olacağız. Bize yedirmezsiniz siz onu ya. Azıcık işe gideceğiz falan gibi böyle Yani pembe bir tablo haftada 3 gün çizmiş. çalışılacak da işte Yani- açlık ortadan kalkacak. Bizim hani hep dediğimiz şey var ya, evrensel temel gelir Ben de vesaire JP falan. Morgan CEO'su olsam öyle şeyler Üfürürüm diyorsun. öngörürüm. Yatın arkasında mojito içerken falan. Tabii. Bu nere bura? Santorini'ye mi Santorini. geldik? İnelim o Herkes zaman. böyle güzel yaşayacak falan. Tabii böyle elimizde böyle tıkır tıkır kadehlerle dolaşacağız falan. Uzun iyimser bir demeç ama bilmiyorum. Yani o kadar iyimser değil. Gördüğünüz gibi genç işsizlikle ilgili raporu açıkladık. Nvidia en değerli şirket. Yapay zeka çiplerine yönelik patlayıcı talepte beslenen Nvidia, Apple, Microsoft'u alt etti. Big Tech dalgalanmayı yönlendiriyor. Microsoft, Google ve Meta yapay zeka hırslarına güç vermek için Nvidia hızlandırıcılara yüklendikçe yükleniyorlar. Şimdi o misafirimiz geldi. Güzellik. Fısı. Kaydın ortasındayız. Ayıptır oranı Hadi- gösterme hadi kız. yine. Janssen Huang geçen yıl hisselerin yaklaşık %200 artmasıyla teknoloji ikonu haline geldi. Bir zamanların oyunlarının hakim olduğu Nvidia oyun dünyasına hakimdi. Veri merkezi işletmesi geliri yıldan yıla ikiye katlanan en büyük büyüme motoru oldu diyor. Şimdi Nvidia büyümeye devam edecek ama burada aslında Çin'e de biliyorsun ambargoya karşı da bir Huawei, ziyarette bulunuyor. Xiaomi de başladı. Diğer firmalar Yani. ama işte Nvidia bağımlılığı da rahatsız edici bir şekilde insanları da rahatsız ediyor. Yani firmaları, insanları demeyeyim. Ama baktığımızda Nvidia dev artık. Dünyanın en değerli şirketi oldu ya adam. Tabii. Yani Apple'da bir de en değerli olsun diye de çok uğraştı ama. Hani Apple'ın desteği de var. Nvidia ama hadi diye. Apple'ın beceriksizliği ben, sayesinde. ben tutuyorum ben Ben de Apple bir şey yok. Intelligence diyor. Bak diyor uğraşacağım falan Ben filan. gene makyajı sürüp salacağım ortaya. Hadi sen yandan geç şeklinde Yani bahsettik ya. evet ya makyajlı teyze o gözümün önünden O bölüm gitmiyor. çakıldı ama ya. Abi, Apple mı yaptı dersin? bilmiyorum vallahi bir şekilde olmadı ama bana ne. Aa, yani. Şimdi kısalar var burada. Burada sen Hızlı bir devreye bir gir. gireyim abi. Google DeepMind alfa genomu çıkarttı. Kanser tedavi. Yani çok özetle söyleyeyim. Kanser teşhisi ve tedavisinde çok faydalı olacak bir yapay zeka tıp dünyası için gayet büyük bir gelişme. Hemen devam ediyorum. Gemini CLI diye bir yapay zeka ile kodlama motoru çıkarttı. Yine yarışta bir adım öne geçti. İncelemenizi mutlaka öneririm. Çok fazla miktarda kredi veriyor ve diğerlerine çok daha ucuza geldiği için bütün coderlar, meraklar o tarafa hızlıca kaydılar. Denemek lazım. Anthropic Artifacts özelliğini açtı. Kullanıcıların uygulamalar, araçlar, içerikler üretmesi için özel bir alan. Gayet başarılı. Eleven Labs ses konusunda gerilerde kalır, diğerleri yapar diyorduk. Ses konusunda hakikaten biz bu işin iyisiyiz dediler. Voice Design V3 çıkarttılar ses tasarımı konusunda. Çok detaylı, çok karmaşık sesleri çok basit şekilde üretebiliyorsunuz. Çok işinize yarayabilir. 70 dil artı yüzlerce aksan. Pereli. Tabii minik pereler ise ama denemede veriyor. Denersiniz. Alanınızla ilgili ise dediğim gibi bakın 70 dili desteklemesinin yanı sıra her ülkenin yüzlerce aksanını da destekliyor. Tabii, o çok Türkiye'den önemli. aksanlar da dahil olmak üzere. Özellikle kreatifler için çok iyi olacaktır. Hemen geçiyorum. OpenAI ofis setleriyle bağlantılar yani işte Google Drive, Dropbox, Sharebox vesairenin yanı sıra Outlook, Teams, Gmail, Google Calendar ve Linear'ı destekliyor. Yakın zamanda açacak herkese. Microsoft Office'te de aynı şekilde eklemlenmeyi planlıyorlar. Bu onları iç içelerde verdi. Yani öne geçirecek. Heygen'den bir ürün geldi. Avatarlarda bir üst versiyonu çıkarttılar. Avatara ürün görselini de atıyorsunuz. Avatar elinde onu tutarak konuşarak zaten dudak senkronunda en iyisi onlardı. Evet. Bu ürün böyledir. Şöyle vücut dili, mimikleri de katıyor. Bir İtalyan gibi konuşabiliyor İtalyan artık gibi böyle konuşabiliyor yani. oraya. Bu alanda Higgsfield öne çıkmaya çalışıyor. Heygen'den güzel bir atak geldi ürün tanıtımlarında. Evet. Çünkü dudak senkronunda Kling'den de Higgsfield'ın ses ve dudak senkronundan da iyi Heygen. Bakmanızı öneririm. Son bitirişi sen yap abi. Evet bu GPT-5, Cloud'a 4.5, Gemini 3.0, Grok da bu hafta geliyorum dedi. Osman'ın final kelimesiyle söyleyeyim. Gulak asma bunlar. Emme kulak asmayın ya. Emme gulak asma. Yani işte. Çünkü bunlar hep geliyor gelmekte oluyor falan filan diyerek
bir türlü gelemiyorlar. Öyle. Ama bunu da deme ihtiyacı hissediyorlar galiba tuhaf bir şekilde de. Geliyoruz, biz de varız. Biz de Var, çok yaptık sürekli. ya, vallahi yaptık. Var, var. Bassam açılacak şimdi falan tonunda. OpenAI ChatGPT 5 için verdiği tarih 17 Temmuz. Takipteyiz. Ama bu 4.5 O3 Pro bile muhteşem ve ihtiyaç duymuyoruz öyle Gayet bir güce. yeterli. Pahalı da ayrıca. Biz 5'e ne kadar ihtiyaç duyarız da ne yaparız kısmını bilmiyorum. Ne özellikler özellik gelecek ekleyecek? onu görmek Bir lazım. şeylerle somut kullanımda süslemeleri lazım ya. 20 gün kaldı, göreceğiz. Göreceğiz bakalım. 15-20 gün Yani. hatta, yani o kadar. 20 gün 20 gün 20 kaldı. gün. Evet, 20 gün sonra onu da görürüz. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Bayağı anlattık ama ya. Yine bu dolu dolu geçti Dolu ya dolu. vallahi. Bilgiyi kürekle atıyoruz üzerinize, daha ne yapalım? Hakikaten öyle. Dediğim gibi bizi takip etmeniz sizin bu dünyada kaybolmamanızı sağlar. En azından biraz öncesinde çok az, çünkü minik farklarla artık insanlar öne geçecekler Evet. rakiplerine karşı. Biz de o farkları size sağlamak için uğraşıyoruz. Evet Fısıcığım. Videoyu hype etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanala abone değilseniz abone olun. Ve bol bol hype edin lütfen. Ve övün. Boynu bükük kaldı adamın. Kedi korktu. Patlatayım diyordum sen benden önce çaktın. Ve Osman'ı övün lütfen. Hayır, Timur'a övün. Ben onun çırağıyım yani. Aa, O olur 50 bin yıllık teknoloji gazetecisi abi adam yani. Ve de fosil yaptı ya şurada. Fosil demeyelim de 50 biz bin yıllık. doğayen yani. Ben Televizyon ayrı. Bir günde 11 sene mi yaptın sen Evet, teknoloji sayfasını? aynen. Şimdi yani Timur'un yanında biz tam IT bilgimiz var ama adam teknoloji gazetecisi yani bir kere. Ben o tarafından bakıyorum olaya. Bir de işte topluma nasıl yansıyor, Evet. nasıl etkileri Yok oluyor. ama dönüşlerden faydalandıklarını görüyorum ya. Çok Evet, güzel bir çok duygu. güzel. Çok- Özel DM'den yazanlar Evet. var. Çok teşekkür ediyorlar. YouTube'da zaten aşağı direkt teşekkür edenler de var. Biz de size teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yapay zekada bu haftanın sıcak bir bölümünden daha merhaba diyeceğiz. Çünkü artık havalar Hava ısındı. ısınıyor, cehennem gibi olur. Şu anda güzel Aynen. ama. Ama yeni stüdyomuz, bir deniz kenarına inelim ama ayıp olacak böyle. Suyun içinden şunu yapalım bir de. Ya hakikaten. Bir bedduayı alalım diyorsun. Bir Çok pis küfür elektriği. edersiniz. Böyle Kayığın arkasından teknenin. var böyle pis şeyler geçiyor Ya aklımızdan meyve suyu ama. koyuyorsun. Alkole özendirmeyin diyor. Ya alkolsüz kokteyl diye bir kavram var arkadaşım. Senin dünyanda olmayabilir Ki de alkolü yani. de olabilir. Alkolü de olabilir Kime ne? ayrıca yani. Bu şey değil ki. Ben içki içmiyorum demiyorum ki zaten. Yani ama insanlara da aman için çok da Vay. iyi, böyle bir şey de demiyorum. Neticede bu herkesin kendi bileceği iş. Biz gidip çoluk çocuk zaten bizi seyretmiyor. Hatta bununla ilgili yorum yapan arkadaşa da benim küçük yaş izlenme takipçi oranımı göstermiştim. 0. Yani Yok yani. o yüzden O da data yani, işte ben de datayla biz cevap rakamlarla konuşuruz. Bakın bizi kaldırmayın. yani. Ama gün sonunda biz kötü niyetli bir iş yapmaya çalışmıyoruz. Eğleniyoruz. Birazcık sizinle yüzünüzü güldürmek istiyoruz bazen, espriler yapıp. Bizler iyi insanlarız ya. Ya Ben Timur'a kefilim en azından ben şahsen. de Osman'a kefilim yani. Öyle yani. Kimseye bir zarar verdiğini Yok görmedim. abi, Timur'dan kötülük gelmez ya. Yapmaz abi. Para kaybeder, insan kaybetmez Yok yani. asla. O zaman haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşça kalın. dileğiyle. Bay bay. Hoşçakalın.